Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle misafirlerim için hazırlamış olduğum ikramların tariflerini paylaşacağım. Menümde katmer poğaça, buna da aynı zamanda kruvasan poğaça olarak da geçiyor. Hardallı patates salatası, cheesecake, patlıcanlı çıtır rulo börek, bir de spangle var. Şimdi yapımlarına başlayalım. İlk olarak patlıcanlı çıtır yaz böreğiyle başlıyoruz. Özellikle iç harcı muhteşem oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. 3 tane büyük patlıcanı 200 derece fırında yaklaşık 1 saat boyunca közlüyorum. Bıçakla biraz kesiyorum ki içleri iyi pişsin. Daha sonra bir tane tavanın içerisine bir tane kuru soğan, bir tane kırmızı biber, 3 tane de sivri biberi koydum. Üzerine biraz sıvı yağ gezdiriyorum ve sebzeler yumuşayana kadar kısık ateşte kavurmaya devam ediyorum. Bu kıvama geldikten sonra 2 tatlı kaşığı salça ekliyorum. Domates, biber karışık olarak kullandım. İlk olarak 1 tatlı kaşığı eklemiştim ama daha sonra gözüme az geldi. 1 tatlı kaşığı daha ilave ettim. Toplamda 2 kaşık kullandım. Bir tane orta boy küp küp doğranmış domatesi de ekledim. Tekrardan karıştırıyorum ve son olarak közlemiş olduğum patlıcanları da ekleyerek tuz ve karabiber koyup bitiriyorum. Patlıcanları da küçük küçük doğramıştım. Bu sebzelerin şu an tam zamanıyken mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdi böreğin sosunu hazırlıyoruz. Yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı da sirke kullanacağım. Elma ya da üzüm fark etmez. Bende elma vardı, onu kullandım. 1 yemek kaşığı da un ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum. Sirke kokuyor mu diye soracak olanlar için böreği hazırlarken tabii ki biraz sirke kokusu geliyor ama piştikten sonra kesinlikle hiçbir şekilde koku olmuyor. Sirke sadece daha çıtır olmasını ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. O yüzden gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Şimdi bir tane yufkayı tezgaha serdim. Üzerine biraz sostan ekliyorum ve fırçayla yayıyorum. Daha sonra yufkanın kenarlarını iç tarafa doğru katlıyorum ve harçtan koyuyorum. Rulo şeklinde sarıyorum. İsterseniz bunu kalem böreği gibi de sarabilirsiniz bu arada ama tabii ki böyle daha pratik oluyor. Sardıktan sonra bıçak yardımıyla keserek yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyuyorum. Ben toplamda 3 tane yufka kullandım ve iç harcı tam yetti. İsterseniz malzemeleri arttırabilirsiniz. Bu ölçülerle bir tepsi börek çıkıyor. Diğer yufkaları da bitirdikten sonra üzerlerine birazcık eritilmiş tereyağı sürüyorum. Eğer elinizde sosumuz kaldıysa onu da sürebilirsiniz tabii ki. Ama ben üzerine süreceğimi unutmuştum. O yüzden hiç ayırmadım. Tereyağı eritip sürdüm. Şimdi hardallı patates salatası yapacağız. Benim en sevdiğim salatalardan bir tanesi. Bir tane kabın içine 3 tane haşlanmış ve doğranmış patatesi koyuyorum. 3-4 tane küçük doğranmış kornişon turşu, 2 tane közlenmiş kırmızı biber, 1 tane mor soğan, 1 küçük konserve mısır ve biraz da dereotu koydum. Hepsini karıştırıyorum. Şimdi sosuna geçiyoruz. Süzme yoğurt kullanıyorum. Elinizde yoksa normal yoğurdun katı kısmını da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar hardal, 1 tane limonun suyu, 1 yemek kaşığı kadar mayonez, 2 diş sarımsak ve biraz da tuz ekleyerek
sosunu hazır hale getireceğim. Eğer hardal sevmiyorsanız hardal koymadan da bu sosu hazırlayabilirsiniz. Şimdi hazırladığım sosu patateslerin üzerine döküyorum ve hepsini karıştırıyorum. Servis tabağına alıyorum. Üzerine biraz zeytinyağı gezdireceğim. Zeytinyağını sosu hazırlarken de kullanabilirsiniz. Ben üzerine sunum olarak kullanmayı tercih ettim. Bitmiş hali bu şekilde. Şimdi katmer poğaça yapacağız. Kat kat yapılıyor. Çok lezzetli, kruvasan tadında bir poğaça. 1 su bardağı su ve 1 su bardağı sütü bir sos tenceresine koyuyorum. Ocakta birazcık ısıtacağım ama kesinlikle el yakmayacak kıvamda olmalı. Ilındıktan sonra üzerine 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Eğer burada sıcaklık çok yüksek olursa, elimizi yakacak kadar olursa mayamız tutmayabilir. O yüzden elimizi yakmayacak kadar ılındığında tamamdır. 3 yemek kaşığı şekeri koydum. Şimdi bir paket kuru maya ekliyorum ve hepsini karıştırıyorum. Kabın içerisine yaklaşık 3 bardak kadar un koydum. Biraz tuz serpiyorum. Ortasını havuz gibi açtım. Mayalı karışımı döktüm. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Bir tane de yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarısını üzerine sürmek için ayırıyoruz. Sadece akını kullanıyoruz. Şimdi yoğurmaya başlıyorum. Daha sonra gerektikçe un ilavesi yapacağım. Toplamda 5-5,5 su bardağı kadar un aldı benim hamurum. Siz de 3 bardakla başlayın. Kulak memesi kıvamına gelene kadar un eklemeye devam edebilirsiniz. 1 saat boyunca streçle birlikte oda sıcaklığında mayalanmaya bıraktım. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Kenardan da biraz taşmış. Orada tripodum devrildi. Şimdi hamur matının üzerine birazcık un serptim ve hamuru alıyorum. Çok hafif yoğurduktan sonra 12 parçaya bölüyorum. Şimdi bu parçaların hepsini hafif unladığım matın üzerinde beze haline getiriyorum. Toplamda 12-13 kat bir hamurumuz olacak. Her katın arasında tereyağı kullanacağız. Hazırlamış olduğum bezeleri tabak büyüklüğünde açıyorum. Servis tabağı büyüklüğünde. Hepsini açıyorum ve kuru bir bezin üzerine koyarak muhafaza ediyorum. Biraz zahmetli bir poğaça ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi açtığım hamurların üzerine oda sıcaklığındaki tereyağından sürüyorum. Her yerine gelecek şekilde. Toplamda 100-150 gram kadar tereyağı kullanıyoruz. Bu şekilde kat kat hepsine aynı işlemi uyguluyoruz. Bu poğaça diğer mayalı poğaçalar gibi hemen sertleşmiyor, bayatlamıyor. Çok daha lezzetli oluyor. Daha çıtır, içi yumuşak. Gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bayağı lezzetli. Sonuncu katta tereyağı kullanmıyoruz. Hamurun üzerine birazcık un serptikten sonra artık oklavayla iyice açıyorum. İnceltebildiğim kadar inceltiyorum. Büyük bir yufka haline getiriyorum. Şimdi hamuru 16 parçaya kesiyorum. Geniş olan kısımlarına peynir koyuyorum. İsterseniz farklı harçlarla da hazırlayabilirsiniz tabii ki.
ve sarıyorum. Kenarlarını kıvırmaya gerek yok. Direkt olarak rulo haline getirebilirsiniz. Sardıktan sonra tepsiye koyacağım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine koyacağım. 15 dakikada tepsi mayası yapacağım. Daha güzel kabarıyor. 15 dakika tepside beklettim. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar, iyice kabarana kadar pişireceğim. Benimkiler yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. Çok güzel kabardı. Çok da lezzetli oldu. Tereyağlı, kat kat, mükemmel bir lezzet. İç görüntüsü de bu şekilde oluyor. Gözenekli gözenekli, tıpkı kruvasana benziyor. Şimdi tatlılara geçiyoruz. İlk olarak spangle yapacağız. Hem çok pratik hem çok lezzetli. Tencerenin içerisine yarım su bardağı şeker, yarım su bardağı da nişasta ekliyorum. ...25 gram da kakao ekleyeceğim bu küçük paketlerden. 1 tatlı kaşığı Nescafe ekledim, granül kahve. 3 su bardağı süt, 1 kutu da krema ekliyorum. Bu spangle tarifini Kübra Pelvan'dan almıştım geçen sene. İlk denediğimden beri bu tarifle yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şimdi sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Şu anda kaynamaya başladı. İçerisine tekrardan yarım su bardağı toz şeker, 1 paket şekerli vanilin, çeyrek su bardağı da soğuk su koydum ve karıştırıyorum. Toplamda 1 su bardağı toz şeker kullanıyoruz. 80 gram da sütlü çikolata ekleyip karıştırıyorum. Tarifin orijinali bu şekildeydi, o yüzden bozmak istemedim. Belki 1 su bardağı şekeri baştan da koyabilirdik, bilmiyorum. Dediğim gibi orijinali böyle olduğu için bozmak istemedim. Şimdi spangleyi mikserin içerisine koydum ve 7-8 dakika boyunca çırpıyorum. Böyle olunca kıvamı çok daha güzel oluyor. Kaselerin tabanına birer tane bebe bisküvisi koyuyorum. Koymak zorunda değilsiniz. Ben çok yakıştırdığım için ekledim. Farklı bir bisküvi de olur. Bu arada bu kaselerin linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Bunlar 120 ml. Bayağı güzel oluyor. Ben kırılana kadar yıkayıp kullanıyorum. Şimdi spangleleri döküyorum üzerlerine. Bu ölçülerle 14 tane spangle çıktı. Dediğim gibi kaselerim 120 ml. Bir gece boyunca buzdolabında beklettim, dinlendirdim. Şimdi krem şanti ile süslüyorum. Normal beyaz krem şanti çırptım. İçerisine 1 yemek kaşığı kahvaltılık kakaolu fındık kreması ekledim. O yüzden rengi bu şekilde. Burada kullanmış olduğum krema torbasını yine ucundaki duyu da aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. Birer tane çilek ekliyorum. Bunları da Trendyol'dan almıştım bu çikolataları. Şu anda stokları yok ama eğer olursa onu da eklerim. Son olarak fıstık ekleyip bitiriyorum. Şimdi mini cheesecake'ler yapacağız. Eğer büyük cheesecake yapmaya cesaret edemiyorsanız bunu denemenizi tavsiye ederim. 1 paket burçak bisküviyi rondoda un gibi olana kadar çekiyorum. Daha sonra üzerine 50 gram eritilmiş tereyağı ekleyip karıştırıyorum.
Bu şekilde yanmaz yapışmaz pet kapsüllerim vardı. Bunlara birer yemek kaşığı bisküvili harçtan koyuyorum. Bunlar fırının içerisinde devrilmiyor çünkü içleri zaten yağlı kağıt. Yanmaz yapışmaz pet kapsül olarak geçiyor. Aşağıya linki bırakacağım. Bakabilirsiniz oradan. Şimdi peynirli harcına geçiyoruz. 400 gram labne kullanıyorum. Üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ekledim ve karıştırıyorum. 1 kutu krema ekliyorum. Burada kremanın markası önemli. Sütaş kullanabilirsiniz ya da BİM'de satılan Dost kullanabilirsiniz. Bunların kıvamı yoğun olduğu için daha güzel oluyor. Çok sulu bir krema olduğu zaman biraz sıvı kalıyor cheesecake harcı. 2 tane yumurta ekleyeceğim. Sırayla ekliyorum. Önce birinciyi ekledim, karıştırdım. Şimdi ikincisini kırdım. Onu da karıştırıyorum. 2 yemek kaşığı un ekledim. 1 yemek kaşığı da nişasta ekleyeceğim. Buğday ya da mısır fark etmez. Elinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. 1 paket de şekerli vanilin ekliyorum ve bu şekilde peynirli harcımız da hazır hale gelmiş oluyor. Doldurduktan sonra fırın tepsisine diziyorum. Yanına da ısıya dayanıklı kaplara sıcak su koyacağım ki cheesecake'ler pişerken çatlamasın. Önceden ısıtılmış 165 derece fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirdim ve buzdolabında bir gece boyunca beklettim soğuduktan sonra. Şu anda kapları açıyorum. Açması da çok kolay. Hiç yapışma falan olmuyor, merak etmeyin. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Üzerine istediğiniz sosu yapabilirsiniz. Limonlu sos olabilir, vişneli sos olabilir. Benim elimde biraz lotus vardı. Onu erittim, onu koyuyorum. Şimdi benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayla kenarlarına biraz şeritler sıkıyorum. Biraz bisküvi tozu ve kırmızı meyve koyarak bitiriyorum. Ve tüm çeşitlerimin bitmiş hali bu şekilde. Umarım sizlere de fikir olur. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.